Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz kilim desenli patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler patiğin şu arka haroşalarını birkaç sıra benden fazla örebilir. Daha küçük yapmak isteyenler de birkaç sıra eksik yapabilir. Patiğin boyutu burada bu bölümde büyüyecek ya da küçülecektir. Hanımlar, ben patiğimin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde 2 tane daha yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Burun kısmından patiğime başlıyorum hanımlar. Şöyle 9 ilmek olarak. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Hanımlar, patiğimizin patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmalar başlayacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimi parmağıma dolayarak buraya bir ilmek attım. Artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın, burada 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 2 ilmek artırdık. 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin hepsini normal haroşa örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırmalar devam edecek. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen sağ kenarda 2 ilmekten sonra artırmamızı yapıyoruz. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa örüyoruz. Ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp bu şekilde artırıyoruz. Arka yüzde de artırma yapmadan ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. 9 ilmek başladığımız patiğimiz şu anda 13 ilmek oldu. Hanımlar, biz bu artırma işlemine şişimizde 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde 27 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi buradaki kilim deseni modelimizi yapacağız. Bu ilk desenimiz 14 sıradan oluşuyor. Şimdi modelde 1. sıradayız. Bu sıramızda artık krem ipimi ekliyorum. Buraya ilk 5 ilmeğimi krem öreceğim hanımlar. Mor ipim bekleyecek burada. 5 ilmek krem örüyorum. 1, 2, hemen krem ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 krem oldu. Devam ediyorum. 3, 4 ve 5. 5 krem ördüm. 1 ilmek mor örmeden alıyorum. Buraya 7 tane krem öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan bir mor örmeden aldım. Yine 7 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir moru örmeden aldım. Kalan 5 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Modelimizin 1. sırası ön yüzde bu şekildeydi. Arka yüzde hanımlar ilmekler gördüğümüz renklerle örülüyor. Krem ilmeklerimi yine aynı şekilde haroşa yani düz örüyorum. Bakın, arka yüzde ip benden tarafta, mor ilmeklerimi tekrar örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi krem ile örüyorum.
Mor ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar buradaki 7 kremimi örüyorum. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Evet, son bir ilmek kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde ikinci sıramızı yapacağız. Bir sırada krem kullanırken bir diğer sırada mor kullanacağım. Şimdi ikinci sıramda bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bakın modeli benimle aynı şekilde götüreceksiniz. Şimdi buraya 3 tane mor örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan bir krem örmeden aldım. Bir ilmek mor ördüm. Kremi örmeden aldım. Bir ilmek mor ördüm. Kremi örmeden aldım. Burada bir mor vardı. Yanlarındaki kremleri de mor ile öreceğiz. 3 mor olacak burada. Tekrardan bakın bir krem örmeden aldım. Bir mor ördüm. Bir krem örmeden aldım. Bir mor ördüm. Bir krem örmeden aldım. 3 tane mor örüyorum. Hemen devamında bakın. Bir krem örmeden alıyorum. Bir mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir ilmek mor ördüm. İkinci sıramız böyleydi. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada krem ilmeklerimiz bakın ipimi yine benden tarafta yine örmüyoruz. Mor ilmeklerimi düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyorum. Mor ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. İkinci sıramızı arka yüzde bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzde yapılacak işlem bu hanımlar. Sadece ön yüzde model kuruyoruz. Arka yüzde de mor ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Bakın kremlerimi de örmeden sağ şişime aldım. Tekrar kremimi örmeden aldım. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Geldik modelimizde hanımlar 3. sıramıza. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Ardından bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir mor örmeden aldım. Ortaya 5 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın yine üçlü mora geldik. Bu ilk moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. Yanındaki moru örmeden aldım. Buraya 5 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bakın yeniden 3 mora geldim. İlkini örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3. sıramız da böyleydi. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine krem ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzde örmeden aldığım mor ilmeklerimi tekrar arkada örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde modelin 3. sırasını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi ön yüzde modelimizde 4. sıradayız hanımlar. Bu şekilde. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. İlk 2 ilmeğimi şöyle krem mor ile ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Burada 5 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir krem örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Tekrar buraya 5 tane mor örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir krem örmeden aldım. Bir mor ördüm. Bir krem örmeden aldım. 5 tane mor örüyorum. 3, 4, 5. Yeniden bir krem örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Şimdi hanımlar arka yüzde yapacağımız işlem yine aynı. Mor ilmeklerimizi yine öreceğiz. Kremleri örmeden alacağız. Arka yüzde 4. sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar şimdi ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. sıramız. Tekrar krem ipimize geçiyoruz. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3. Ardından bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir mor örmeden aldım. Ortaya 3 tane krem örüyorum. 1, 2 ve 3. Yeniden bakın 5'li mor ilmeğe geldik. Bir mor örmedim. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım.
Tekrar ortaya 3 tane krem. Sonuncu baklava dilimine geldik. Bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım. Son 3 ilmeğim krem. 5. sıramız da böyleydi. Yine arka yüzde kremlerimizi örelim. Morlarımızı örmeden alalım. Sıramızı tamamlayıp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, şimdi ön yüzde modelimizde de 6. sıradayız. Mor ipim ile devam edeceğim. Burada ilk ilmeğimi mor ile örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Şimdi 7 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kremi örmeden aldım. Tekrar 7 mor örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir krem örmeden aldım. Yine 7 tane mor örüyorum. 5, 6, 7. Bir krem örmeden aldım. Sonuncuyu da mor ile ördüm. 6. sıramız böyleydi. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzde 7. sıradayız. Krem ile devam edeceğim. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından bir mor örmeden aldım. Bir krem. 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 Bir mor örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir moru örmeden aldım. Bir krem. Bir moru örmeden aldım. Bir krem. Bir moru örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. 7. sıramız da buydu. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelde 8. sıradayız. Şöyle mor ipimi alıyorum. Bu sıramızda bir ilmek mor örerek başlıyorum. Hemen bir kremi örmeden aldım. Devamında 7 ilmek mor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kremi örmeden aldım. 7 ilmek mor örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bir kremi örmeden aldım. Tekrar 7 tane mor örüyorum. 6, 7. Bir krem örmeden aldım. Sonuncuyu da mor ile örüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde 9. sıradayız. Krem ile devam ediyorum. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Ortaya 3 tane krem örüyorum. Tekrardan bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Tekrar bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 10. sıradayız ve mor ile devam ediyorum. İlk 2 ilmeği mor ile örüyorum. Ardından bir krem örmeden aldım. 5 tane mor örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir krem örmeden aldım. Bir mor örüyorum. Tekrar bir krem örmeden aldım. 5 tane mor örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir krem örmeden aldım. Bir mor ördüm. Bir krem örmeden aldım. 5 ilmek mor örüyorum. Tekrar bir krem örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. 10. sıramız da böyleydi. Yine arka yüzde ilmekleri örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Krem ipimizle devam edeceğiz. 11. sıramız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem örüyorum. 2, 3 ve 4. Burada bir mor örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir mor örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. 5 ilmek krem. 3, 4, 5. Bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor örmeden aldım.
Kalan 4 ilmeğim krem. 11. sırada böyleydi. Arka yüzde örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde 12. sıradayız. Mor ipim ile devam edeceğim. Bu sıramızda bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir ilmek mor ördüm. Bir krem örmeden aldım. 3 tane mor örüyorum. Tekrar bir krem örmeden aldım. Bir mor. Bir krem örmeden aldım. Bir mor. Bir krem örmeden aldım. Buraya 3 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3. Bir mor örmeden aldım. Bir krem. Bir mor. Bir krem örmeden aldım. Bir mor. Bir krem örmeden aldım. Bir mor. Bir krem örmeden aldım. 3 tane mor. Ardından bir krem örmeden aldım. Bir mor. Bir krem örmeden aldım. Sonuncu ilmeğimi mor ile örüyorum. Arka yüzde örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde 13. sıradayız. Krem ipim ile devam ediyorum. 5 ilmek krem öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Bir moru örmeden aldım. Buraya 7 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir moru örmeden aldım. Tekrardan 7 tane krem. 3, 4, 5, 6, 7. Bir mor örmeden aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 13. sıramız da buydu. Arka yüzde ilmekleri örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Modelde 14. ve sonuncu sıramız. Bakın ilk baklava dilimimiz de çıkıyor. Bu sıramızda mor ipimi elime aldım. İlk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Bu şekilde bir kremi örmeden sağ şişime aldım. Bir mor örüyorum, bir krem örmeden aldım. Bir mor örüyorum, bir krem örmeden alıyorum. Bir mor, bir krem. 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 Ve kalan 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. 14 sıradan oluşan ilk modeli bitirdik. Yine aynı sıralamalarla modele devam edeceğiz. Bu defa modeli 14 sıra değil de 6 sırasını yapacağız. İlk 6 sırasını yapacağız. Modelimizin ilk sırasında ne yapmıştık? Bakın aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Hiçbir fark yok. Modele ilk başlarken bu ilk birinci sırada 5 ilmek krem örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından bir ilmek mor örmeden alıyorum. 7 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir moru örmeden alıyorum. 7 tane krem örüyorum tekrar. 5, 6, 7. Bir moru örmeden aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar modelde başa döndük. Modelin birinci sırasını yaptık. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi bu şekilde öreceğiz. Ön yüzde modelin ikinci sırası diye devam edeceğiz. Bu aşamada kafanız karışacak olursa videoyu başa alarak şu model sıralamalarını takip ederek zaten ilk sırayı birlikte yaptık. İkinci sıradan itibaren devam edebilirsiniz. İkinci, üçüncü, 4, 5 ve 6 sıra olarak yapacağız. 14 sıra olarak değil. Bakın burada baklava dilimi olarak bir tane moru tamamladık. Bu krem yarım. Bu krem de yarım. Bu yarım krem de bakın şuradaki. Bu da tamamlanacak. Burada bir tane de tam krem baklava dilimi modelimiz olacak. Şimdi bu 6 sıradan oluşan ikinci modeli de tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, modelin ilk 6 sırasını ördüm. Geldim bu şekilde, bakın buradaki kremli baklava dilimi de tamamlanmış oldu. Artık krem ipimizi kullanmayacağız. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizin tamamını bu mor ipimiz ile öreceğiz. Sıra sonuna kadar hepsini öreceğiz. Arka yüzde tekrar öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş haroşa. Bu bölümde 2 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Krem ipimizi de artık kesip arkaya düğümleyebiliriz. Dediğim gibi 2 diş haroşamızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı mor ipim ile ördüm. Geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine ön yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar tekrar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Toplamda 27 ilmeğimiz vardı.
Kenar ilmeğim ile birlikte toplam ilk 9 ilmeğimi normal öreceğim yine haroşa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam bu ortada bilek kesimi yapacağım. 9 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bakın şişimdeki ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Önce patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Sol taraftaki 9 ilmek şimdilik bekleyecek. Şuraya baktığımız anda hanımlar şu krem modelden sonra burada 3 diş mor haroşamız görünüyor. Bunu saymıyoruz. Bu 3 diş haroşa hariç onu saymadan bu 9 ilmek ile buraya 3 diş haroşa öreceğiz. Şu an ön yüzdeyim. 9 ilmeğimi örüyorum. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Tekrar bu 9 ilmeğimi örüyorum. 9 ilmek ile böylece ilk diş yani bir diş haroşamızı yapmış olduk. Burada hanımlar 9 ilmek ile 3 diş haroşa yapmamız gerekiyor. Bir dişini ördük. Buraya 2 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet hanımlar 9 ilmek ile buraya 3 diş haroşamı ördüm. Bilek kenarından artırmalarımıza başlayacağız. Ön yüzdeyim. Kenarda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına şöyle şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Böylece bir ilmek arttı. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra arka yüzde 10 ilmeğin tamamı haroşa örülüyor. Sadece ön yüzde kenarda artırma yapıyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmek kaldı. Yine öndeki haroşa bölüme girerek bunu da düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde bu 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde son bir ilmek kalana kadar örüp haroşa kısımdan artırma yapıyoruz. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyim. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son bir kaldı. Öndeki haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncuyu da örüyorum. 12 ilmek oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmayı yapacağız. Burada 14 ilmek olana kadar artırma yapmamız gerekiyor. Yani 2 kere daha artırma yapacağız. 14 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Evet hanımlar burada 14 ilmeğim oldu. Artık artırma yapmayacağız. 14 ilmek ile buradaki haroşamızı örmeye devam edeceğiz. Arka bölüm artık 14 ilmek olarak örülüyor. Bakın arka yüzdeyim. 14 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde de yine aynı şekilde 14 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde 14 ilmek ile haroşalar devam edecek. Şöyle. Bakın görüntümüz bu. Bu şekilde hanımlar bakın şuradaki 3 diş haroşayı ilk başlangıçtaki saymıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Onun haricinde burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşamız oldu. Ben bu 3 diş haroşa hariç öndeki bu kenar bölüme toplamda 14 diş haroşa ördüm. Şimdi patiğini büyük yapmak isteyenler, benden daha büyük yapmak isteyenler buraya 14 değil de 17 diş haroşa örebilirler. Benden daha küçük yapmak isteyenler de 12 diş haroşa örerlerse yeterli olacaktır. Şimdi ölçülerimize göre patiğimizin bu kenar bölümünü örelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar patiğimizin bu sağ kenarını tamamladım. 14 diş haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi keseceğim. Bu sağ kenarı bitirdik çünkü. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi sıkmadan gevşek bir şekilde kesiyorum. Gevşek kesmek de önemli. Şöyle ki patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bakın V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Evet, şöyle son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Burası hanımlar sıkı sağlam olsun diye 2 tane de zincir atıp
ipimi kesiyorum hanımlar. Sağ kenarımızı tamamladık. Şimdi sol kenarımızı öreceğiz. Bakın şu şekilde. Bu iç bölümden başlayarak, bakın şu ön yüzden başlayarak sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekil yapılacak. Buradaki 9 ilmeğimiz vardı. Buradaki 9 ilmeğimizi ön yüzdeyim. Yine haroşa olarak örüyorum. Hemen ilk 2 ilmekten sonra ipimin ucunu düğümledim. Patiğim sökülmesin. Şöyle. Bu 9 ilmek ile haroşamızı örüyoruz hanımlar bu kenarımıza. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz ördüm. Böylece 9 ilmek ile burada bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde ve arka yüzde düz ördük. Bir diş haroşamız oluştu. Sağ kenarda hanımlar 9 ilmek ile 3 diş haroşa yapmıştık. Burada da 3 diş haroşa yapmamız gerekiyor. Bir diş ördük. Buraya 2 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet hanımlar, 9 ilmek ile 3 diş haroşamızı ördük. Bakın bilek bölümünden burada artırma yapmıştık. Burada da artırmamızı yapacağız. Şimdi ön yüzdeyim. Buradaki artırmamı da bakın bilek kenarı hemen başta. Hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki ilmeğimin şu haroşa kısmına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de yine örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Bilek kenarından artırmamızı yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Yine artırma sadece ön yüzde kenardan yapılacak. Bakın şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğin şu haroşa kısmına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Şöyle yine artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Sol kenarın artırması bu şekilde yapılıyor. Şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Hanımlar, ön yüzde artırma yapacağız hemen kenardan. Arka yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. Sağ kenarda 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da yine aynı şekilde 14 olana kadar artırmaya devam edeceğiz. Sonra 14 ilmek ile haroşalar örülecek. Ben buraya 14 diş haroşa örmüştüm. Bu kenara da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Sizler sağ kenarı ne kadar uzunlukta yaptıysanız, kaç sayıda yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte sol kenarımızı da aynı şekilde tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, sol kenarımızda bu şekilde ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi yine keseceğim ikişer ikişer toplayarak. Patiğimizin üst kenar bölümlerini de bu aşamada tamamlamış oluyoruz. Sonrasında patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız hanımlar birlikte. Yine burada da gevşek kesim yapıyoruz. Çünkü bu bölümlerden topuk yaparken ilmekler çıkartacağız. Bu nedenle gevşek kesim yapıyoruz. İlmekleri kolay çıkartabilelim diye. Evet, ilmeklerimizi kestik. Şimdi hanımlar, patiğimizin şu kenar bölümlerini yapacağız. Videonun başında dediğim gibi bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Ben bu bölümde şöyle yedek şişlerimi de aldım yanıma. Yedek şişlerimi de kullanacağım. Öncelikle hanımlar şöyle yan kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkartıyoruz sırasıyla. Şurada ilk ilmeğim burada. Sırasıyla bakın şu ikinci ilmeğim. 3 kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Burada 5 ilmeğim oldu. Şu 6. ilmeğim 7. Devam ediyoruz. 8, 9, şu 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın 19 ilmek çıkarttık. Bu şuradaki kremli yerlere geldik. Bu kremli yerlerin birinden ilmek çıkartırken birine atlayarak gideceğiz hanımlar. Şimdi 19 ilmek çıkartmıştım. Bakın kremli yere girerek ilmek çıkarttım 20. Mora girerek çıkarttım 21. Bakın sıradaki kreme girmiyorum. Yanındaki mora girerek ilmek çıkartıyorum 23. Bu defa kreme girerek çıkarttım 24. Morlara hep giriyoruz. Kreme şimdi girmiyorum. Bir önceki kreme girmiştim. Şöyle bu kreme girerek ilmek çıkarttım. Tekrar mora giriyorum. Sıradaki kreme girmeden şöyle mordan ilmek çıkarttım. Kremin birine girerken bir diğer kenar ilmek yerine girmiyoruz hanımlar. Bakın en son buraya girmemiştik. Bakın mora girdim. Şuradaki kreme giriyorum. Tekrar mora girdim. En son kreme girmiştik. Buraya girmiyorum. Şimdi uç bölüme kadar ilmeklerimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Burun kısmına gelene kadar. Kenar ilmek yerlerine girerken yan bölümlerde
Bu şekilde yapıyoruz hanımlar ilmeklerimizi. Buna dikkat edelim. Bakın şu burun kısmına gelene kadar ilmeklerimizi çıkarttım. Bakalım kaç ilmeğimiz oldu burada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43 ilmek çıkarttık. Şimdi patiğimin burun kısmına geldim. 9 ilmek olarak başlamıştım. 9 ilmek başladığım yerden tekrar 9 ilmek çıkaracağım. Şu kenara düğüm atmıştık. Buradan tığ yardımıyla biraz sıkı. Şöyle ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla bakın buradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimi çıkartacağım. Kenar ilmek derken başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 2 ilmek oldu. Şu üçüncü ilmeğim. Şu ipi de atlatarak getirelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buruna 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek başladığımız yerden tekrar 9 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer kenardan da karşıdan 43 çıkartmıştım. Buradan da yine 43 ilmek çıkaracağım. Hanımlar sizler karşı taraftan kaç ilmek çıkarttıysanız buradan da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Hani şu arka haroşa sayısını büyük yapmak için benden fazla yaptıysanız ilmek sayınız birkaç ilmek fazla olacaktır. Arka haroşa sayısını da benden birkaç sıra eksik yaptıysanız ilmek sayınız da birkaç ilmek eksik çıkacaktır. Bu şekilde yine ilmeklerimizi sırasıyla çıkartıyoruz. Burada da yine aynı şekilde bakın ilk kreme giriyorum. Mora girdim. Buradaki bir diğer kreme de girmeden tekrar mora giriyorum. Bu şekilde kremin birine girerken bir diğerine girmeden şu uca kadar ilmek çıkartacağız. Dediğim gibi ben 43 ilmek buradan çıkarttım. Buradan da aynı sayıda ilmeklerimi çıkartacağım. Hep beraber bu kenardaki ilmeklerimizi de uca kadar çıkartalım gelelim. Evet 43 ilmeğimi uca kadar çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Haroşa örgü yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi sırasıyla düz olarak örüyoruz. Yani haroşa. Bu şekilde hanımlar öncelikle şu ilk şişimizi, sonra burundaki 9 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmekleri şu uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet şu diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Kenar bölümde bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Bakın şurada. Buraya haroşalarımıza devam edeceğiz. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Diğer uca kadar ön yüzde ilmeklerimizi düz olarak yine öreceğiz. Yani şu şekilde şu bölüme kadar şu uca kadar öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Bu şekilde haroşalarımızı yapacağız hanımlar. Ben patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 5 diş haroşa ördüm. Daha büyük yapacak olanlar 40-41 numara mesela. Buraya 5 diş değil de 6 ya da 7 diş haroşa örebilir. 35-36 numara yapacak olanlar da buraya 4 diş haroşa örebilir. Ben bu ölçülerde patiğime 5 diş haroşa ördüm. Şimdi buradaki 5 diş haroşamı tamamlayıp ardından geliyorum. Evet hanımlar bu kenar bölümlerine 5 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Öncelikle bu buruna kadar olan 43 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Sizin kaç ilmek varsa artık bu kenarda. Bu şekilde şu burun kısmına kadar olan ilmekleri örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun bölümüne geldik. Burada 9 ilmeğim vardı. Şimdi bu 9 ilmeğimi de öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. Düz örgü yapacağız. Evet 9 ilmeğimi ördüm. Hemen yan şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Bu ortada 15 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek alarak ortaya ekleyeceğiz. Tabanda ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi buradaki 10 ilmeğimi örüyorum. Şu 10. ilmeğim. Şimdi de şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabandaki 11 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Ardından hemen şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de 12 ilmeğimi öreceğim. Sırasıyla hepsini 12 ilmeğini örüyorum. Ve diğer şimdiden bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Burada 13 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabandaki 13 ilmeğimi öncelikle öreceğim.
Hemen şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar buradaki 14 ilmeğimi öncelikle örüyorum. Ardından diğer kenardan da bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğim. Böylece tabanda 15 ilmek olacak. Şu 14. ilmeğim, bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 15 oldu. Geri dönüyorum. Artık 15 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. Kesimler başlayacak. Burada 15 ilmek var hanımlar. 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesim yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi örüyorum. Bu 15. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimimi yaptım. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Şimdi 15. ilmeğimi örerken yan şişten de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Her defasında hanımlar 14 ilmek örüyoruz. 15. ilmekte kesimimizi yapıyoruz. Tabanımız 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Taban 15 ilmekle böyle kesilecek hanımlar. Yine aynı şekilde bakın 14 ilmeğimi ördüm. 15. de kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrardan geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Dilerseniz bu defa sayarak gidelim. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. 15. de kenardaki ilmeği de alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 15 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin şu arka topuk bölümünü yapacağız. Bu bölümde yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 14 ilmek kaldı. Hemen bakın şu kenarlarda kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 15 ilmeğim oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bakın yine burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Ardından geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkartıyorum. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi tekrar çıkarttım. Yeniden 15 ilmeğim oldu. Yine yapacağımız işlem aynı hanımlar. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar tekrar ilmeklerimizi öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine son 2 ilmeğimi kestim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrardan geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Topuk bölümümüz böyle örülüyor. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek hemen şuraya ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, biz bu işleme şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar topuğumuzu ördüm, geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Böylece patiğimizin bu örgü bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Son ilmeğimi de kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile dibine batarak burayı düzleyeceğim. Şöyle ilmeğimi bir düzelteyim hanımlar. Yarım aldım. Şöyle dibine batarak burayı düzledim.
Şimdi kenar tığlamamız var. 2 sıradan oluşan. İlk sırasında krem ipimi, ikinci sırasında da yine mor ipimi kullanacağım. Şöyle mor ipim burada beklesin. İlmeğimin içinden şöyle krem ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Burada yapacağımız işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan şöyle ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani sık iğne tekniği kullanıyoruz. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Sık iğne tekniği hanımlar. Bunu çok sıkarak yapmayalım. Yoksa patiğimizin boğaz kısmı sıkı olur, dar olur, ayak girmez. Bu şekilde kenar tığlamamızın ilk sırasını yapıyoruz. Şöyle. Patiğimizin çevresini dolanıp gelelim. Evet hanımlar, bu ilk sıramızı ilk başladığımız yere kadar yaptım, tamamladım. Şimdi hanımlar, buraya bir zincir çekiyorum. Artık bu krem ipimi keseceğim. Kenar tığlamamızda ikinci sıramızı yapacağız. Öncelikle şu kremimin ucunu bir gizleyeceğim. Şöyle arka krem ilmek aralarına girerek ipimi gizliyorum. Şimdi de kenar tığlamamızda ikinci sıramızı yapacağız. Şu mor ipimiz ile. Şu bitirdiğimiz yerdeki krem sık iğnenin içine girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Ters sık iğne tekniği uygulayacağım hanımlar. Geri geri gideceğim. Bakın bir gerideki krem sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki krem sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Geri geri giderek ters sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızın ikinci sırasını yapıyoruz bu şekilde. Evet. Dileyen normal düz sık iğne tekniği de kullanabilir. Kremle aynı şekilde düzden de yapabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. Şimdi yine şu ilk başladığımız yere kadar gelelim. Tığlamamızı tamamlayalım. Evet hanımlar, kenar tığlamamdaki ikinci sırayı da tamamladım. En son buraya da bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen bu ipimizin ucunu da şöyle mor ilmek aralarına girerek gizliyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Kilim desenli, çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Evet, bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın duruşumuz bu. Haroşa örgü olduğu için de gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki görünüşüne de bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar bu modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte modelimizin ayaktaki duruşu. Şöyle. Önden duruşu. Yanları. Tabanımız. Topuğumuz. Modelimiz böyle. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.